Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz yayınıma, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkes burada mı? Nasılsınız, iyi misiniz? Sitoak hoş geldin, Nuray sen de hoş geldin, Ege sen de hoş geldin. Mileji, merhaba, merhaba. İran'dan arkadaşım merhaba. Sevinç, Zeynep, Sıla Deveci, Sema, Osman nasılsın? Herkes hoş geldi. Özel üyelerimden arkadaşlar burada mı? Özel üyelerim, özel abonelerimden dostlar burada mı? Nelida Manzano Arjantin'den burada mı? Delfina Dimasio Şili'den özel üyem Delfina Dimasio Güney Amerika'nın Şili ülkesinden burada mı? Dilek Şenyurt özel üyem Frankfurt'tan, Almanya'dan. Burada mı acaba? Buradalarsa, ses verirlerse memnun olurum. Ruksera burada. Ruksera nasılsın? Gülser burada. Sabina burada. Stoak burada. Peki. Katılmayanları yok yazıyorum. Yoklamada burada olmayanları yok yazıyorum. Arkadaşlar Dicle nasılsın? Meryem merhaba kardeşim. Herkes burada mı? Hadi başlayalım. Bugün yetiştim diyor Stoak. Servin işi sağlam. Çiğdem nasılsın? Sevda Gün, Melahat. Teşekkür ederim Ruksera, seni sormalı. Evet dostlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Benim burada sizlerle sohbetimi izliyorlar televizyon kanalları. Televizyon kanallarındaki magazin programlarındaki kişiler benim burada size anlattıklarımı izliyorlar ve sonra ertesi gün kendi fikirleriymiş gibi yayınlarında benim anlattıklarımı konuşuyorlar. Özellikle Afra ve Mert'le ilgili, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili benim burada verdiğim özel haberler, istihbarat bilgileri, hatta yaptığım yorumlar sanki kendi düşünceleriymiş gibi ekrana çıkıp anlatıyorlar. Bunu zaten siz fark ediyorsunuz. Bunu siz zaten görüyorsunuz. Dünyanın her tarafından izleyicilerim neyin ne olduğunu biliyor. Peki Dilya merhaba, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Osman tekrar burada. Ruksan'ım, evet Duşanka geldi. Duşanka Sırp lisanıyla yazıyor. Sırp izleyicimiz. Onu tabii yazdığını anlayamıyoruz. Evet. Evet. Nelida Manzano aramıza katıldı. Arjantin'den özel üyem Nelida Manzano burada. Kendisi şu anda aramıza katıldı ve bir mesaj yolladı. İlbeycan Akay burada, Meral burada, Nurten burada. Ben yine de diğer özel üyelerimi de bekliyorum. Delfina Dimasio Şili'den ve Frankfurt'tan, Almanya'dan Dilek Şenyurt. Özellikle Dilek bana bir şey sormuştun. Bunu daha sonra izlersen lütfen o sorduğunu bir daha yazar mısın? Hatta gel buraya canlı yayında yaz. Çünkü senden sonra pek çok mesaj geldi önüme ve ben senin ne sorduğunu unuttum. Bir şey hakkında konuşmamı, o konuya değinmemi istemiştin. Ama inan bana aklımda kalmadı söylediğin, istediğin. Gel buraya. Burada o konuyu birlikte tartışalım. Melahat Yeliyeva, Zeynep, Dicle. Dostlar, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'den güzel haberler var. Ama onun yanı sıra Ebru Gündeş yakasından, Ebru Gündeş cephesinden üzüntülü haber var. Türkiye'nin en ünlü ses sanatçılarından sevdiğimiz ses arkadaşımız Ebru Gündeş 4. eşinden de boşanma kararı aldığını açıkladı.
Ebru Gündeş kocamdan boşanıyorum dedi. Ebru Gündeş'i konuşacağız. Neden boşanıyor, niye boşanıyor Ebru Gündeş? Çok mutlu görünüyorlardı. Kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir'den boşanma kararı aldığını açıkladı Ebru Gündeş. Bilal Özcan farkıyla biraz sonra size neden boşandığını Ebru Gündeş'in açıklayacağım. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Claudio Cardinal. Çocukluk aşkım benim o. Ben çocukken Claudio Cardinale İtalyan sinemasının çok güzel bir oyuncusu, çok başarılı bir oyuncusu. Aşkla bağlıydım kendisine. Filmlerini kaçırmazdım. Ufacıktım, 12 yaşındaydım, 13 yaşındaydım. Claudio Cardinal için sinemaya giderdim harçlığımdan para biriktirip. Çok güzel bir kadındı ve çok başarılı bir oyuncuydu Claudio Cardinal. İtalya'dan çıktı, Hollywood onu bünyesine aldı ve Hollywood'da çok başarılı filmler oynadı. Dünyanın en ünlü erkek oyuncularıyla, Hollywood starlarıyla Claudio Cardinal İtalya'dan çıkan bir yıldız olarak filmler çevirdi. Ve dünya onu çok severek izledi. Hakikaten çok güzel ve çok başarılı. 17 yaşından itibaren sinemalarda, filmlerinde çok başarılı olduğunu görmüştük. Claudio Cardinal'in gözyaşları İtalya'da ve dünyada onun için akıyor. Fahri Evcen bir açıklama yaptı. Fahri Evcen bir sinema filminde, Türk-İtalyan ortak filminde Claudio Cardinal'in e, gençliğini oynamıştı. Claudio Cardinal'le aynı filmde oynamıştı Fahriye Evcen. Ve onunla sohbet etme imkanı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum dedi. Birlikte bir fotoğraflarını yayınladı. 89 yaşında kaybettik Claudio Cardinal'i. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun diyoruz. Değerli bir oyuncuydu kendisi. Nuray Yaylacı benden duydukları haberleri anlatıyorlar televizyonlarda. Onu ben söylemiştim. Benim anlattıklarımdan farklı bir şey yok söylediklerinde. Sıla Deveci, Afran barışmış diye yazdı da buraya. Sıla Deveci, Mert'in babası konuşacağız. Konuşacağız. Çağla Şikel bir sevgiliden ayrıldı. Yeni bir sevgiliyle ilişkiye başladığını söyledi. Çağla Şikel, Erinç Ulutürk isimli bir iş adamıyla beraberdi. Hatta yaş farkı var filan denmişti. 15 yaş Çağla daha büyük denmişti. Çağla Şikel, ünlü televizyoncu, televizyon sunucusu. Çağla da hayır aramızda yaş farkı yok demişti. O yorumlara, o haberlere kızmıştı. Ve ilişkisi bir seneyi doldurdu, doldurmadı. Ayrıldılar. Daha önce de bir avukatla birlikteydi biliyorsunuz. Ünlülerin avukatıyla birlikteydi Çağla Şikel. Onunla da 1,5 sene bir ilişki sürdükten sonra ayrılmıştı. Şimdi yeni bir ilişkisi olduğundan söz etti ama kimle beraber olduğunu açıklamadı Çağla Şikel. Gizledi sevgilisinin ismini. Ne diyorsunuz? Böyle peş peşe sevgili yapmak doğru mu? Yani yoksa onun hayatı dilediği gibi yaşar mı? Yoksa yani biraz daha böyle ne bileyim ben işiyle gücüyle de çok fazla öne çıksa, aşk hayatı daha az konuşulsa falan diye mi düşünürsünüz? Bunu size sormak istedim arkadaşlar. Demet Özdemir Londra'da büyük bir markanın davetlisi olarak katıldı. Tabii ki para alıp gitti oraya. Önemli miktarda bir ödeme yapıldı kendisine. Londra'da önemli bir markanın defilesini izledi ve sonra o markanın ürünlerini giyip poz verdi. Londra caddelerinde, kaldırımlarında fotoğraflar çektirdi. O fotoğraflar burada medyaya servis edildi ve kullanılıyor. Dolayısıyla o markanın büyük bir reklamı oluyor Türkiye'de. Türkiye'de satışları artsın diye tabii ki bunu onun için yapıyorlar. Ve Demet Özdemir de bunun için model olarak seçildi. İyi bir ödeme aldı ve kendisine düşeni yaptı. Aynı şekilde Milano Moda Haftası'nda Hande Erçel'i görüyoruz. O da kız kardeşiyle birlikte gitti. İkisi beraber ödeme aldı ve ikisi beraber Milano Moda Haftası'nda yine önemli bir firmanın modelliğini yapıyorlar. Görmüşsünüzdür bugün Hande Erçel'in üzerinde gri bir ceket ve altında çok bol kesilmiş bir pantolon takım var.
bir pantolon ve bir ceket takım giymiş. Beğendiniz mi kıyafetini? Ben ilginç buldum, beğendim. Yakışmış Hande Erçel'e. Ve Hande Erçel oyunculuğun yanı sıra, hatta oyunculuktan daha çok fazla influencerlık, bu şekilde tanıtım modelliği yaparak çok büyük paralar kazanıyor arkadaşlar. Oynadığı dizi ise çok fazla beğenilmedi. Ancak bakalım gelecek bölümler ne gösterecek? Hande Erçel ile partnerinin dizisiyle ilgili reytingler istenen seviyeye çıkabilecek mi? Bunu da göreceğiz. Cengiz diyor ki Bilal abi gömleğiniz güneş gibi diyor. Teşekkür ederim Cengiz. Sito biliyorum o konuyu. Melahat konuşacağız. Kırcali, Sıla Deveci. Sıla Deveci ikinci bölümde daha iyi olacakmış dizi diyor. Yani o ağır senaryodan vazgeçerlerse, senarist kaptırmış kendisini, o ağdalı senaryoyu nasıl üretti anlamıyorum. Yani insan bir dışarıdan bakar, bir başka göz, üçüncü bir göze de okutur. Senarist için söylüyorum, onu yazdıktan sonra. Demek ki çok acele yazdı. Çok ağdalı aile ilişkilerini anlattığı bölüm. Bir 15-20 dakika, hatta daha fazla o sıkıcı aile ilişkileri konuşuluyor dizide. İşte damadın Hande Erçel'in oynadığı karakterin annesi, babası, erkek kardeşi, damadı makası almışlar ve onların ilişkileri çok ağdalı bir şekilde, yani yordu beni. Kore kültüründe var bu ama bizim kültürümüze hakikaten uymayan bir şey. Bizde tamam, aile büyükleri çok değerli, çok onların yeri çok başka ama bu kadar ağdalı olmaması lazım. Hele dizide anlatımın böyle olmaması lazım. Evet, Sıla Deveci, Barış Arduç süper oyuncu diyor. Barış Arduç tabii çok iyi oyuncu. Hande Erçel de üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Hande Erçel de çok fazla sırıtmadı. Ancak ona ne yazılıyorsa onu oynuyor Hande Erçel arkadaşlar. Yani Hande Erçel burada kocasıyla muç muç yapan bir rol yazılsaydı, sevgilisiyle, kocasıyla bir aşk sahnesi, aşk el ele kırlarda, evde kocasının kucağına koşup oturup birlikte televizyon seyredip birbirlerinin ağzına atıyorum işte kiraz ikram etseler falan böyle sıcak sahneler yazılsaydı Hande Erçel de çok güzel üstesinden gelir ve ekrana, kameralara çok şirin, çok güzel bir kadın olarak gözükür. Ama Hande Erçel'e yazılan bu dizide şimdiye kadar birinci bölümde izlediğimiz ağır iş kadını, yönetim kurulu başkanı, höt höt konuşan bir kadın, yani kocasına bir ne biçim gider yapıyor şirket çalışanlarının yanında. Tabii ki antipatik bir karakter, yani buz kadın filan diyor kendisine orada, demir lady filan diyorlar çalışanları filan ama son derece antipatik bir yönetici, şirket patronu görünümünde Hande Erçel'in oynadığı karakter. Dolayısıyla bu da Hande Erçel'i düşürüyor tabii gözümüzde. Asla bir aşk kadını, bir güzel kadın portresi yok orada. Dolayısıyla bu reytingleri olumsuz etkiledi. Yani eşim ve ben izlerken kanaldan çıkmak istedi eşim. Diziden çıkmak istedi, başka yere geçmek istedi. Ben dedim hayır, işim için seyrediyorum ben. İşimle ilgili seyrediyorum. Biraz daha izleyelim. Sonunda ben de dayanamadım. Ben de dayanamadım. Çık Şebnem, çık 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 dedim. Hakikaten geç bunu dedim. Yani olmaz böyle bir şey. Hande Erçel bu birinci bölümü okuduğu zaman itiraz etmeliydi bence. Neden itiraz etmedi? Bilmiyorum. Bazen insanlar böyle tutulabilirler. Bazen insanlar iyi olacak zannederler. Bir oynayayım bakalım, iyi olacak herhalde derler. Bu kadar insan beğendiğine göre, senaryoyu okuyup beğendiğine göre iyi olacak diye düşünmüş olabilir Hande Erçel. Olmadı. Keşke bu neyse. Neyse, moral bozmayalım. Daha bu birinci bölümdü. Evet.
Demet Özdemir için de şunu söyleyeceğim. Demet Özdemir'in Çağatay'la oynadığı dizide karakterinin kız kardeşi öldü ya, Afra öldü ya, kız kardeşini öldürdüler ya, e, düşmanları, Çağatay'ın düşmanları, karakterin düşmanları. Demet Özdemir'in kendi karakteri üzerinden, yani kendisi üzerinden değil de o karakterin öldürülüşü üzerinden basına malzeme gönderildi, medyaya malzeme gönderildi PR ajans tarafından. Ya senaryodan çıkın kardeşim. Senaryoda kız kardeşi öldürüldü diye orada Demet Özdemir'in oynadığı karakter neydi adı? O ağıt yakıyor, ağlıyor, sızlıyor, inanamıyor, önce şok oluyor filan, şoka giriyor filan. Yani bunlar bize, bunları yayınlamamızı istiyorsunuz. Diziyi bize kesip atıyorsunuz, yolluyorsunuz ve yayınlamamızı istiyorsunuz ama bu değildir ki esas olan. Yani bu değildir Demet Özdemir'i yukarılara çıkaracak olan. Demet Özdemir zaten orada o rolü yapmak zorunda. Zaten ona o görev verilmiş, imzalamış zaten. En iyi şekilde rolümü yapacağım diye. Kız kardeşi öldürülünce orada yıkılır, üzülür filan, kahrolur. Bana oradaki Demet Özdemir'in ne güzel rol yapıyor diye kardeşi öldüğü zaman üzüldüğü sahneleri, ayırıp bayıldığı sahneleri yolluyorsun. Bana bunları yollama. Bana oradan başka haber çıkar Demet Özdemir'le ilgili. Ben ne yapayım orada, zaten hangi kadının, hangi insanın kardeşi öldürülse o acıyı öyle yaşar, yansıtır. O kadar büyük acır. Yani Demet Özdemir bu öne çıkarmaz. Anlatabiliyor muyum? O sahnelerde zaten ne yaparsa yapsın başarılı görünür. Çok fazla PR ajansları çok fazla çabalıyorlar. Bu kadar çabalamamaları lazım. Bu söylediğimiz isimler çok büyük, çok önemli isimler ve Türkiye'de en çok para kazanan oyuncular. Onların çok daha haber üretiyor olmaları lazım yaptıkları işte. Nasıl olacağını ben burada söylemem. Ben onların PR'cısı değilim. Biliyorum ama bunun nasıl olabileceğini hem Hande Erçel için hem Demet Özdemir için nasıl daha çok haber konusu olabileceklerini elbette çok iyi biliyorum. Çünkü ben yarım asırdır bu işi yapıyorum. Neyse, bu konuyu geçelim arkadaşlar. Evet. Nelly Manzano burada mı? Nelly Manzano Arjantin'den benim özel abonem. Demin gördüm kendisini sanki. Dilek Şenyurt burada mı? Dilek Şenyurt Almanya'dan özel abonem ve benim Şili'den Delfino Dimasio burada mı? Şili'den özel abonem. Buradalarsa onlarla bir merhabalaşmak isterim. Ebru Gündeş hepimizi akşamüstü verdiği haberle şaşırttı. Aslında ben Ebru Gündeş'in evliliğini yine de toparlamak isteyebileceğini düşündüm. Ama öyle olmadı. Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evlilikte zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız diye storiesinde bir mesaj, bir açıklama, bir duyuru yayınladı Ebru Gündeş ve kocasıyla boşanma kararı aldıklarını söyledi. Aslında bu kararı Ebru Gündeş kendisi aldı elbette. Peki neden Ebru Gündeş kocasından boşanmak istedi arkadaşlar? Bu Ebru Gündeş'in 4. evliliği. İlk olarak 16 yaşında Hamdi Vardar isimli bir iş adamıyla evlenmişti. Çok kısa sürdü. Hamdi Vardar Belçika'da yaşayan bir Türk iş adamıydı. İstanbul'da evlendikten sonra eşinin kendisiyle beraber Belçika'ya yerleşmesini istedi. Ebru Gündeş gitti ama oradaki ortamı beğenmedi, memnun kalmadı. Annesini özledi. 16 yaşında çocuk düşünün. Ve Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi. Kocası da Belçika'da yaşamalarının şart olduğunu, işlerinin orada olduğunu söylüyordu. Tartıştılar, kavga ettiler, anlaşamadılar.
Ebru Gündeş geri geldi 1,5 ayda ve sonra 6. ayda da boşandılar arkadaşlar. Sonra 2002 yılında avukat Ömer Durak'la evlendi. 2 yıllık bir flört döneminden sonra evlenmişlerdi. Ne yazık ki 6 ay sürdü evlilikleri. 2010 yılında Reza Zarrab'la evlendi. O hikayeyi zaten çok iyi biliyorsunuz hepiniz. İş adamı Reza Zarrab, bugün 14 yaşında olan kızının babası Ebru Gündeş'in 2021 yılında boşandılar. Reza Zarrab bir suç makinası gibiydi. Her türlü dolandırıcılık, kaçakçılık, döviz, altın kaçakçılığı ve Türkiye'nin aleyhine casusluk, Amerika'ya casusluk yapmıştı. Ve Ebru Gündeş böyle bir insanla zaten çok uzun süre evli kalmış oldu. 2021 yılında kızının babasından boşandı ve kızını da göstermiyor Reza Zarrab'a. Reza Zarrab da geçen sonbaharda Amerika'da bir başka Türk'le, Bursalı bir ailenin kızıyla evlenmişti. Ve Murat Özdemir, Ebru Gündeş'in 2024 yılında Şubat ayında, 27 Şubat'ta Dubai'de evlendiği 4. eşi. Yaklaşık 1,5 sene evli kaldılar ve Ebru Gündeş boşanma kararı aldı. Neden boşanma kararı aldı? Şundan dolayı, bu benim yorumum. 21 Ağustos'ta Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Ebru Gündeş'in kocası Murat Özdemir'i Selahattin Yılmaz suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla, gerekçesiyle polise gözaltına aldırdı. Bir gece emniyette gözaltında kaldıktan sonra ertesi gün savcıya ifade verdi. Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Yaptığı iş soruldu kendisine. Kendisi silah tüccarlığı yaptığını, daha doğrusu Milli Savunma Bakanlığı'ndan çıkan silahları yurt dışında yabancı şirketlere satış yapma konusunda aracı olduğunu, komisyon aldığını, böyle bir işi olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile yurt dışı silah alımı yapan firmalar arasında iş bağlantısı kurup komisyon alıyordu. Ve kendisinin suç örgütüyle bir bağlantısı olmadığını, o kişiyle tanıştığını, ancak onunla bir iş ilişkisi ve bir suç ilişkisi olmadığını söyledi o örgüt lideriyle. Hakkında delil yoktu. Onu hapse atacak bir delil yoktu. Dolayısıyla serbest bırakıldı ifadesi alındıktan sonra. Ancak Ebru Gündeş'in aklında bir kurt herhalde girdi ki bu ilişkiyi bitirme kararı aldı. Çünkü her ne kadar Murat Özdemir bu olaydan sonra serbest bırakılmış olsa da arkadaşlar, böyle bir hukuki karmaşa evlilikte güven sarsıcı olabilir. Belki Ebru Gündeş şöyle söyledi. Sen savcıya verdiğin ifadede söylediğin bazı şeyleri bana daha önce hiç anlatmamıştın. Belki böyle şeyler konuşuldu. Ebru Gündeş'in güveninin sarsıldığı iddiaları vardı. Ve Ebru Gündeş, unutmayın ki, spot ışıkları altında yaşayan ve milyonlarca kadının rol modeli olan bir star. Sonuçta Ebru Gündeş Reza Zarrab ile evliliğinde çok fazla yıpranmıştı ve daha fazlasını kaldıramayacağını düşünmüş olabilir arkadaşlar. Boşanma kararını o nedenle almış olabilir. Ve Ebru Gündeş 4. evliliğini de bitirdi. Nurhayat Aykoçlar. Nurhayat, Almanya'dan katılabilirsin tabii ki. Bütün dünyadan katılıyorlar biliyorsun.
Güney Amerika'dan şu anda bile izleyenler var bizi. İşte Uzak Doğu'dan, Güney Afrika'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, İspanya'dan, İtalya'dan, Kamboçya'dan, her yerden izliyorlar bizi. Sen de Almanya'dan katılabilirsin. Yeter ki oradaki saatlerin uysun benim yayın programıma, yayın saatlerime. Dilerseniz beni hype edebilirsiniz dostlar. Beğen yaptıktan sonra beğen düğmesinin yanındaki hype düğmesi. Önce beğen yapıyorsunuz. Hype düğmesi öyle açılıyor. Hype düğmesine dokunabilirsiniz. Hype yapmak bedava. Evet. Bunu da söyledikten sonra katıl düğmesine basarak özel abonem, özel üyemde olabiliyorsunuz. Dostlar. Ya görüyor musunuz? Emre Altuğ. Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili sorular soruyorlar Emre Altuğ'a. Ya siz muhabir arkadaşlar ne kadar tuhafsınız. Afra'ya Mert'le ilgili soru sormazsınız. Mert'e Afra ile ilgili soru sormazsınız. Emre Altuğ'a gidip Mert'i soruyorsunuz. İşte Afra'yı soruyorsunuz. Ya niye Emre Altuğ'a soruyorsunuz? O kişilere bu soruların muhataplarına niye soru sormuyorsunuz? Ya Emre Altuğ'a ne alaka Mert Ramazan Demir'i soruyorsunuz hala? Adamın askerliği biteli 3 ay olmuş. Hala o hikayeyi anlattırıyorsunuz. Yani Mert'i ne yaptığını dinlemeyi çok istiyorsanız Afra Saraçoğlu'na sorun. Mert Ramazan Demir'e rastladığınız zaman Mert Ramazan Demir'e barışıp barışmadığını sorun Afra'yla. Yani niye gazeteci arkadaşlar, muhabir arkadaşlar muhatabın kendisine soru sormuyorsunuz da başkasına soru soruyorsunuz? Ne kadar komiksiniz ya. Hakikaten çok komiksiniz ya. Şu işi doğru dürüst yapın ya. Vallahi siz de sosyal medyada insanlar çok eleştiriyorlar bu yüzden. Ben meslektaşlarımın bu kadar eleştirilmesine üzülüyorum ya. Vallahi üzülüyorum ya. Çünkü sizler çalıştığınız kurumu temsil ediyorsunuz ve çalıştığınız kurumla, sanatçıyla onun hayranları halk arasında bir köprüsünüz siz muhabir arkadaşlar. Lütfen işinizi eksik yapmayın. Lütfen işinizi daha güzel, daha özenli yapın. Emre Altuğ'a soracaksanız Emre Altuğ'un kendi özel hayatını sorun. Kendi sevgilisini sorun. Kendi işlerini sorun. Kendi projelerini sorun Emre Altuğ'a. İzlensin diye röportajınız Afra'yı Mert'i sormayın. Yani yanlış yapıyorsunuz. Ve gidiyorsunuz 3 ay önceki askerliği anlattırıyorsunuz ona. Askerlikte veda törenini anlattırıyorsunuz ona. Tezkere törenini, yemin törenini. Kaç kere anlatıldı bu? Kaç kere yazıldı ya? İnsanlar artık ezberlediler. Bize bir şey olmaz da sona doğru geliniyor. 10 gün kaldı bize bir şey olmazın çekimlerinin bitmesine arkadaşlar. Ondan sonra Mert Ramazan Demir bir süre dinlenecek. Bir süre dinlenecek Mert Ramazan Demir. Assos'a gidip ayaklarını uzatacak. Yurt dışına gideceğini duydum. Bakalım yurt dışında nereye gidecek? Kısa bir tatile gideceğini duydum. O soruyu sormak için cesaret lazım diyor Osman. Osman o soruyu soramazlar. Herkes soramaz diyor. Sormaları lazım Osman. Sıla Deveci. Çünkü onlar da biliyor Afra Mert. Evet, Elanur, Afram artık. Peki dostlar. Evet, Abdülcelil Demir. Abdülcelil amcayı seviyor musunuz? Önce onu soralım. Abdülcelil amcayı seviyor musunuz? Abdülcelil amca kim? Abdülcelil amca kim? Abdülcelil amca kim biliyor musunuz? Bilenler var mı? Gülseren Mert'in babası diyor. Elanur evet seviyoruz Afra'nın kayınpederi diyor Elanur. Sebine Mert'in babası, Miki Mert'in babası, Zeynep Mert'in babası,
Çiğdem Aslan Argun babamız diyor. Çiğdem ya. Çiğdem ya. Nuray Yaylacı, Mert Ramazan'ın babası. Beyza Nur barıştılar mı diyor. Mert'in babası Mert'in babası Hatice, Sıla babası Mert'in, Neslihan Mert'in babası, Melahat babası Mert'in. Hiçbiriniz bilemediniz desem de inanmayın. Herkes bildi. Abdülcelil amca çok tatlı. Abdülcelil amca durdu. Afra Saraçoğlu'nun bütün paylaşımlarını beğendi Abdülcelil amca. Ee, Beni bir arkadaş uyardı. Bilal abi dedi, bütün paylaşımlarını beğenmedi dedi. Bikinili olanlar hariç hepsini beğendi dedi Afra Saraçoğlu'nun. Bikinili paylaşımlarını beğenmediği doğru mu Abdülcelil'in? Baktınız mı siz? Benim vaktim yoktu, bakamadım ama Abdülcelil amcanız çok tatlı, çok şeker. Mert Ramazan Demir gibi bir yakışıklının bir dünya tatlısı, insanın babası. Beyza Nur, benim programımı izliyorlar burada, benim yayınımı izliyorlar televizyonlar. Ondan sonra sabahleyin orada konuşuyorlar hayatım. Ben burada söylüyorum, bazı şeyleri anlatıyorum biliyorsunuz. Ondan sonra çıkıp orada ertesi sabah anlatıyorlar. Kanalların magazin programları benden alıyor bütün o bilgileri. Ben burada söylüyorum, Afra Saraçoğlu'nu her gün konuşan bir tek benim. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili haberleri. O yüzden dört kulakla, insandaki kulak olur, beni dinliyorlar. Sıla Deveci, Şeyda Sarıkaya. Bir gün ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Afra Saraçoğlu çok kızmış Mert Ramazan Demir'e ve 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmış mahkemeden diyeceğim. Böyle ciddi anlatacağım size, hangi mahkeme olduğunu falan da anlatacağım. Ondan sonra Mert Ramazan Demir'in aradığı telefonlardan bıkmış, telefon açmasından, kendisine mesaj yazmasından bıkmış. Ondan sonra ve uzaklaştırma kararı almış Mert Ramazan Demir'le ilgili Afra Saraçoğlu diye anlatacağım. Ertesi sabah açın televizyon kanallarını, geçin karşısına, çayınızı kahvenizi alıp seyredin. Görün orada ekranlarda. Ya çok özel bir kanaldan, çok özel bir istihbarat aldım, çok özel bir haber kaynağım söyledi. Mert Ramazan Demir'e Afra Saraçoğlu 6 ay uzaklaştırma kararı aldırmış, mahkemeden çıkarttırmış diye böyle bildik onu da anlatırlar. Bir gün yapayım ben bunu, evet. Ters köşe yapayım o çok bildiklerini zanneden televizyoncuları. Ondan sonra da burada kahkaha atalım. Olur mu? Yapalım mı? Ama şimdi duydular bunu, artık yapılmaz. Evet, Abdülcelil Demir'den bahsediyordum arkadaşlar. Abdülcelil amca çok sevdiğimiz, çok tatlı. Abdülcelil amca da gençliğinde çok yakışıklıydı demek ki, değil mi? Mert Ramazan Demir'in babası olan bir insan da Mert Ramazan Demir, Abdülcelil amcanın genlerini taşıdığına göre Abdülcelil amca demek ki zamanında ne kadar yakışıklıydı. Ve eşi Mert Ramazan Demir'in annesi de kim bilir gençliğinde ne kadar güzeldi ki böyle pırlanta gibi bir evlat dünyaya getirdiler. Evet, Abdülcelil amcaya buradan öpücükler, sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Arkadaşlar ben çok ümitliyim. Eğer Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu arasında onarılamayacak bir kopukluk olsaydı, Mert'in babası oğlunun gururunu çiğneyip böyle bir şey yapmazdı. Bakın bu dediğimi unutmayın. Ben de bir babayım. Benim de 3 tane evladım var. O yüzden Abdülcelil amcayı çok iyi anlayabiliyorum. Yaptığının neyi yaparsa doğru, neyi yaparsa yanlış olabileceğini çok iyi idrak edebiliyorum. Yani bir gazeteci olmanın ötesinde böyle de bir teraziye koyabiliyorum. Dolayısıyla şunu söylüyorum tekrar. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu arasında onarılamayacak bir kopukluk olsaydı, Abdülcelil amcanız Afra Saraçoğlu'na bu jesti yapmazdı. Yani onu çok sevdiğini, onu çok beğendiğini, çok takdir ettiğini
bu kadar likelayarak, her paylaşımını likelayarak belli etmezdi. Yapmazdı, geri dururdu. Hatta bakmazdı paylaşımlarına bile. Çünkü stokladıkları görülüyor ya insanların. Yani beğenmese de Afra bir şekilde stokladığını görebilir. E, Profiline baktığını da görebiliyor artık insanlar. Sadece story'den izlediğini değil. Beni de yurt dışından da izleyenleri falan hepsini görebiliyorum. Dolayısıyla Abdülcelil abinin bu yaptıkları e, aralarında sıcak bir bağ olduğunu, Abdülcelil abi böyle bir şey yapıyorsa onun eşi de Afra'yı çok beğeniyordur, takdir ediyordur. Anne biraz naz yapıyor, nazlı olabilir, kendini göstermiyor olabilir bu anlamda. Mert'in annesi biraz geri planda duruyor olabilir. Sonuçta gelin alacak, kayınvalide olacak, biraz ağır durabilir. Ama kayınpederler her zaman daha sıcak olurlar, sıcaklıklarını gelinlerine karşı daha fazla gösterme arzusunda olabilirler. Ben bu işin sonunu güzel görüyorum arkadaşlar, iyi görüyorum. Siz ne derseniz deyin. Ve sizleri çok seviyorum. İyi ki benim takipçimsiniz. İyi ki sizlerle sohbet ediyorum. Her gün saat 18'de. Eğer beğeniyorsanız lütfen beğen yapmayı unutmayın. Ve abonem olmadan beni izleyen arkadaşlar abone olursanız da çok sevinirim. Peki, şimdi sizlerin mesajlarını okumak istiyorum. Mesajlarınızın hepsi çok güzel. Sizleri çok seviyorum. Lütfen yorumlarda da buluşalım, olur mu? YouTube yayınımdan sonra YouTube videomun altına yorumlarla gelirseniz çok sevinirim. Yabancı izleyicilerim, yabancı seyircilerim hepsi yorumlarla katkıda bulunuyorlar ve hemen hemen hepsi demek çok fazla olur. Hemen hemen önemli bir kısmı yorumlarla katkıda bulunuyorlar. Her geçen gün bir başka yeni ülkeden izleyeni görüyorum ve çok mutlu oluyorum. Sizler de yorumlarla katkıda bulunursanız orada ayrı bir ortam, ayrı bir sohbet ortamı oluşuyor. Bu da çok güzel bir şey. Peki dostlar, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, olur mu?